La ilahe illallah. Ne kadar da iyi olsa enerji bir şekilde etkileyebiliyor. Yani bunu ben de anladım artık. Bize toplantı hakkında anlatabilir misin bildiklerini? Ben şu an seni dinliyorum. Şöyle gittikten sonra sanki orada biri daha vardı. Ama yok ya, her şeyi anlatıyor. Gelen kralların ismine kadar biliyor. Bundan kimse haberdar değildi çünkü. Gelen kralların, padişahların ismini bir tek biz biliyorduk. Ama videoya çektikten sonra herkes öğrendi. Kötü bir şey olsa, inancın içinde kötü bir şey olsa tamam diyeceğim ama bu gelen mesajların hepsi de genelde o şekilde. Padişah ve krallar mesajlar veriyor, bir şeyler konuşuyor. Bu konuşmaların geneline bakıyorsun. Yani acaba diyorsun bunların hepsi insanoğlu için mi? Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İbn Karuf'un gönderdiği bir yaratık var. Daha doğrusu bir arkadaş, bir bilge, öyle diyelim size. Bu geçenki yapılan toplantıyla alakalı bize bilgiler anlatacak, bizi aydınlatacak daha doğrusu. Şimdi gelen yaratıkların, gelen kralların ve padişahların konuşmaları vardı. Bu konuşmalarının ne olduğu tam olarak belli olmadı. Yani aslında ben her şeyi anladım, her şeyi çözdüm ama çözmeyen arkadaşlarımız için birini gönderecek, olması gerektiği gibi anlatacak. Yani duyulması gerektiği kadarını duyuracak. Bunu da eğer anlamıyorsanız artık yapacak hiçbir şey yok. Anlayan arkadaşlarım var. Çoğu kişi yazmış. Yorumları da okudum. Anlayan arkadaşlarımız var ama bir arkadaşımız da demiş ki bunlar anlatıp geçiyor. Sen de diyor geçiştiriyorsun. Bize hiçbir şey göstermiyorsun. Ben olduğu kadarını gösteriyorum. Tamam, her şey de bu şekilde anlatılmaz. O alemin tüm bilgileri sızılmaz. Yani sızdırılmaz daha doğrusu. Eğer her şeyi sızdıracak olsaydım zaten bu davetleri yapmazdım. Daha doğrusu yapamazdım. Çağıramazdım ki beni de böyle toplantılara çağırmazlardı. Kesinlikle çağırmazlardı. Ben oradaki toplantıyı her yere yaysaydım, oradaki şeyleri, şu anki açıklanacak şeylerin bir kısmını açıklıyorum ama hepsini açıklayamıyorum. Şimdiki ben de bunu İbn Karuf'a söyledim. Yani bireysel davette İbn Karuf'la konuştum. Toplantının konuşulanları, amacını, bunların konuşmaların amacı, bunların konuşmaların anlamı nedir? Benim bunu bildiğimi biliyor. İbn Karuf bildiğimi biliyor ama size söylediğimi, yaydığımı, kaydettiğimi de biliyor. Sadece şunu söyledi. Sana birini göndereceğim. Bu gönderdiğim kişi, bu gönderdiğim arkadaş, yaratık daha doğrusu, görevli diyelim. Sana gerektiği kadarını anlatacak, biraz daha açıklayıcı olacak. Şimdi biz de onu bekliyoruz. Davetini yaptım. Poyraz'la beraber bekliyoruz. Bakalım gelen yaratık ne diyecek, ne anlatacak? Bu konuşmalar hakkında, padişahlar hakkında, krallar hakkında konuşmaları tek tek analiz edecek. Hepsini biliyor mu, bilmiyor mu? Ben de şu an merak ediyorum. Poyraz, sen de merak ediyor musun? Ne anlatacak? Evet, ben de senin gibi merak ediyorum. Şimdi ben anladığımı anlıyorum. Ha, belki şöyle olur. Belki de gelen yaratık öyle şeyler anlatır ki benim bazı bilmediklerim de çıkabilir. Yani ben tamam her şeyi anladım ama çok farklı, çok fena şeyler dönüyor. Beşinci boyutta. Ve burayı da etkiliyor. Bu bir kesin, burayı etkiliyor. İnsanların yaşam tarzına bir bak. Ülkelerin yaşam tarzına ve aralarındaki ilişkilere bir bakın. Burayı etkiliyor. Bekleyelim, bir bakalım Poyraz. Acaba geldi mi, gelmedi mi? Şimdi bayağı oldu, 45 dakika falan oldu yani. Çok da olmadı aslında. Olmuştur Ömer abi. Olmuştur. Yani Ha? Bir saat olmuştur. yarım saat, bir saat olmuştur. Evet, biz davete ben ne zaman başladım, doğru. Yani acaba ne söyleyecek, ne gelecek? Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Bugünkü videomuza Taha sponsor oldu. Tekrardan Taha sponsor oldu. Şöyle alayım ben. Hemen defterimize yazalım. Bir de sen gör, özel. Defterimize Taha. Bugünkü videomuzun sponsoru Taha. Şöyle kalın yazalım. Sevgilerimle.
Evet. Sponsorumuz bugün Taha. Kendisine teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Buradan selamlar olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Ne sıkıntısı varsa, Rabbimden ne bekliyorsa, ne istiyorsa Rabbim dualarını kabul etsin. Cümlemizin. Arkadaşlar eğer ki videolarımızın herhangi birine sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Poyraz, şimdi şöyle diyeceğim. Aslında Poyraz'ın mesela not al diyeceğim ama bu videolar, bu kayıtlar zaten bir nottur. İyi ki öyle bir avantajımız var. Yoksa Poyraz'a diyeceğim, Poyraz geldiği zaman yarattığını söylediklerini tek tek yaz. Başında Öyle yazana kadar Ömer abi. öyle bir şeyin yok değil mi? Sen Evet. şu an öyle bir görevin yok. İbn Karuf gönderdim dedi ama hani nerede? Ağırlığı var gibi. Şöyle bir ağırlık var. La ilahe illan tesubhaneke inni kunte minez zalimin. Ey davetli, eğer buradaysan bize görül. Şu an seni bekliyoruz. Davetin gereğini yapmanı bekliyoruz. La ilahe illan tesubhaneke inni kunte minez zalimin. La ilahe illan tesubhaneke inni kunte. Buradan bakalım mı Ömer abi? Bakalım. Bakalım davetli gelip ne diyecek? Ver bir bana ver. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah Allah. Eğer gelmezse var ya, ne yapacağız? Davet açık da yok. Böyle bir saat oldu. Yani bir saat Poyraz. Sen arkamda dur. Bilmiyorum, bir saat oldu. Eğer bir saat, yani daha fazla sürerse bilmiyorum. Bekleyeceğiz ama. Çünkü 2 saatte gelenler var. 2 saatte gelenler var. La ilahe illallah. Poyraz geride dur. Oo. Ey davetle hoş geldin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Davetli. Seni buraya kim gönderdi? Davetin sahibi misin? Yoksa açık gördüğün davete icabet mi ettin? Ben davetin sahibiyim. Beni buraya İbn Karuf gönderdi. Toplantıyla alakalı sözler edeceğim. Beni eğer düzgün bir şekilde dinlerseniz her şeyi anlarsınız. Her şeyi anlarız. Evet, toplantı hakkında bilgim var. Kendim de o toplantıdaydım. Bunu gördüm. Toplantıya gireceğin zaman ben o çarşıda demircinin dükkanında oturuyordum. Seni de gördüm. Kılıçları ben oraya bıraktım. Ve onları almanı bekledim. Eğer gelmeseydin toplantı yerine getirecektim. Ama kralların ve padişahların bu kılıçları görmesini istemedim. Kılıçları aldığın an onlar kayboldu. Şu an kaftanında. Boyuta her girdiğinde kaftanla beraber kılıçların da var. Artık güvenli bir şekilde her yere gidebilirsin. La ilahe illallah. Poyraz gördün mü? Acayip neye Ömer benziyor? abi gördüm baktım. Baksana. Artık diyor kılıçlar senin. Halı Evet. da var. Kılıçlar da var. Poyraz. Oh, ter bastı beni var ya. Niye biliyor musun? Çok fena bir
Fena bir halı var. Harlı. Halı da diyorsun değil mi? Evet halı da var. Şu an o kaftanın içine dünyayı sığdıracağız. Kılıçlar da var. Zırh mırh da alırsın belki. Ne var bir de vardı? Ha, kılıçlar var, halı var. İçinde başka ne vardı? Kitap falan da almıştın herhalde. Dur bir dakika. Ben boyuta girdiğim zaman videoyu izledim. Videoda ben geliyorum, kılıcı şuradan alıyorum. Bak, kılıcı buradan alıyorum. Kılıçlar burada ve ben ne yaptım? Buradan kılıçları aldım. Burada bir dükkan vardı. Dükkan vardı. Dükkanın penceresinde şöyle içeride oturmuş biri vardı. Bak şöyle. Şöyle oturmuş karşıya doğru. Yani beni görmüyorlardı ama. Bana bakıyor. Bu gelen o. Şu an görünce anladım. Şu dükkanın içinde bu tarafa bakıyordu. Demek ki kılıçları oraya o koymuş. Eğer diyor gelmeseydin onu bulma. Ben demek ki oraya gitmeseydim Onun da haberi vardı o zaman. onun da haberi varmış. Boyutta toplantının olduğu zaman o da buradaymış. Eğer diyor almasaydın seni gelecektim. Boyutta görecektim. Şimdi baksana anlatacak. Anlatacak. Biliyoruz çünkü o da biliyor. Onlar da sivil gibi aynı Ömer abi. Sivil evet aynı güven timleri gibi. O da biliyor. O da her şeyin farkında. Yani benim bu olayları kralların ve padişahların konuşmalarından anladığım kadarını biliyor. Ama İbn Karuf'un dediği senin diyor yaymaya çalıştığını bilinmesi kadarını diyor anlatsın. Bilinmesi kadarını zaten krallar anlattı. Padişahlar da anlattı. Bunun biraz daha açıklamalı değil mi? Ya da direkt açık açık her şeyi söyleyecek belki de. Sence? Bakacağız artık Ömer abi. Bence söyler. Bakacağız. Açık açık söyler. bence. Bakar mısın ya? Of. Beni orada görmüş. Bunlar var ya aynı şey gibi ha. Yani istihbaratçılar gibi. Biri orada duruyor benim geleceğimi biliyor kılıç koyuyor. Kim bilir kaç kişi vardır Ömer Ha. abi senin arkanda. İnsan bir çay ısmarlar orada değil mi? Dükkanda oturuyor. Dükkanı güzeldi ama. Ama şöyle bir şey var bak. Kim bilir kaç kişi şu an benim arka planda değil mi? Destekliyorlar. İbn Karuf. Bunu İbn Karuf yapıyor. Yapılması gerektiği kadarını yapıyor. Ve benim de neyse her şeyi fazla anlatmamıza gerek yok. Her şey. Bilinmesi kadarını bilseniz daha iyi. Şimdi ben burada her şeyi anlatsam bunları yapamam zaten. Bir davetliyi çağırırsan onu ifşa edersen o davetli bir daha gelmez. Bir daha kesinlikle gelmez. Şunu düşünebilirsiniz. Ya diyor işte Ömer abi bu videoları çekiyor ama biz bir şey anlamıyoruz diyor. Biz bir şey anlamıyoruz ama o çekiyor, geçiştiriyor bizi. Sizi geçiştirdiğim bir şey yok aslında. Anlatılmayacak kadarını anlatamıyorum zaten. Eğer her şeyi anlatırsam bu sefer ben daveti yapamam. Davete çağırırım gelmez. İbn Karuf neden bu kadar güveniyor bana? Demek ki her şeylerini açığa çıkarmıyorum. Bazı şeylerin açığa çıkmaması lazım. Bazı şeyler böyle sistematik bir şekilde şifreli söylenmesi gerekiyor. Bunu da anladığınız kadarıyla. Yani diyor ben sana diyor söyleyeyim de sen ister anla ister anlama. Ömer abi bir de harita vardı. Savaşların olduğu yeri gösteren harita. Savaş olacağı yeri O haritayı gömmüşler ya. Onu nereye gömmüşler onu bulmamız lazım ki. Eğer onu alırsak zaten yerleri belli. Onu nereye gömmüşler? Ne demişti? Neyin çölüydü ya? Topraklı bir yere gömmüşler. Ama herhalde onu gösterecek bir yaratık gelir bize haritayı bulmamız için. Nasıl bir işin içindeyiz ya, değil mi? Çok gizemli bir dünya. Ne oldu Poyraz? Gelsen anlatsın artık. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Vay be. Gel bir. Ver bakayım kamerayı bana. Şöyle biraz geri gidelim. Bence burada gibi. Burada gibi. Poyraz gel. Geriye geç. Aha işte. Tamam. La ilahe illallah. Ne kadar da iyi olsa enerji bir şekilde etkileyebiliyor. Yani bunu ben de anladım artık. Bize toplantı hakkında anlatabilir misin bildiklerini? Ben şu an seni dinliyorum. Toplantıya gelenlerin hepsi konuştu. Ama hiçbiri
söylediğini kastetmedi. Yani nasıl hiçbiri söylediklerinin dışında farklı şeyler mi düşünüyorlardı? Şimdi ben onların ne dediğini değil, ne yaptığını anlatacağım. Kral Afran, insanlara gerçeği göstermeye gerek yok dedi. Bu masum bir cümle değil. O şunu söyledi aslında. İnsanlar yanlışla yaşamayı öğrenirse doğruyu aramaz. Afran insanı kandırmadı. İnsanı yanlışa alıştırdı. Yanlışa alıştırdı. Alışan zihin zinciri hissetmez. Ve bu döngü içinde devamlı döner. Ne yaptığını bilmeden. Evet. Sanki anlamış gibiyim. Peki? Başka? Sadece Afran mı? Diğerleri de var tabii ki. Diğerleri ise bu yanlışı gösterme peşinde değiller. Aslında bir nevi bu mesajların yerine gitmesinden çekindiler. Yerine gitmesinden mi çekindiler? Okay. Allah Allah. Şöyle bir geri gitsene Poyraz. Tam geri gel. Düşeceksin ama. Kapının orada nasıl çıktı Ömer abi ya? Sanki şöyle gittikten sonra sanki orada biri daha vardı. Ama yok ya, her şeyi anlatıyor. Gelen kralların ismine kadar biliyor. Bundan kimse haberdar değildi çünkü. Gelen kralların, padişahların ismini bir tek biz biliyorduk. Ama videoya çektikten sonra herkes öğrendi. Ne dediğini anladık da. Acaba neyse. Neyse. Afran. Ne diyor insanlar? Kötü alıştırdı. Alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar artık insana normal geliyor. Bu bir gerçek. İnsan nefsi öyle. Kötü bir şeye alışıyor ya, onu devamlı yapıyor ve bunu normal zannediyor. Bunu iyi insan da yapıyor, kötü insan da yapıyor. İyi insan şu şekilde yapıyor. Mesela adam iyidir, kötü bir fiili vardır. Mesela ne bileyim, alkol alıyordur ama iyi bir insandır. Allah'ın emir yasaklarını çiğniyor. Bunu bir alışkanlık edinmiştir. Ya tövbe ederim işte, içelim bir şey olmaz, tövbe ederim. Böyle bir şey var mı ya? Yarına çıkacağının bir garantisi var mı? Bir saniyede adam, bir bakıyorsun kalp krizi geçirdi, bir bakıyorsun adam yok. Bugün varsın, yarın yoksun. Rabbim hepimize, cümlemize uzun ömür, hayırlı uzun ömür versin. İmanımızı kurtarabilecek hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Çok kötü. Kötü alışkanlıkları bir an önce terk etmek lazım. Ne yapacağız? Yarın ölecek gibi ahirete, hiç ölmeyecek gibi dünya hayatı için çalışmamız gerek. Her zaman için bu çalışma. Yani dini bir şekilde ibadet de çalışmaktır aslında. İbadet, ya elin kolun kalkmasa ibadet edebilir misin? Çalışacağız hem dünya için hem ahiret için. Başka bir çaresi yok. 2-2-4. Sanki orada bir karartı var Ömer abi. Tembellikle bir yere varılmaz. Gel bir. Orada mı? Sanki bir karartı var. Bakayım bir. Allahümme salli ala seyyidina. Oradan bakalım mı buraya? Bakalım. Ey davetli, burada mısın? Ey davetli. Poyraz. Burada görünmüyor ama. Gel sen, geri gel, sanki orada. Ama burada Poyraz. Burada bak. Ey davetli. Bize
Toplantıyı anlatıyordun. Evet, Afra'nın sözleri o şekildeydi. Devam eder misin? Neden sustun? Bize anlatır mısın? Davetli neden sustun? Davete katılan krallardan Mekhor dedi ki, inancı yasaklamayacağız. Çünkü yasaklanan şeye direnilir. Ama hafifletilen şey unutulur. Mekhor tapınağı yıkmadı. İnsanların içindeki ağırlığı aldı. İnanç hafiflerse vicdan uçar. Bu Mekhor'un sözü mü yoksa kendin mi yorumladın bunu? İnanç hafiflerse vicdan uçar. Kötülüğe inanırsan vicdanını kaybedersin. Zerfan dedi ki, biz bekleriz. Bu bir sabır değildir. Bu bir çürüme planıdır. Beklemek demek, insanların kendi kendine vazgeçmesini izlemek demektir. Zerfan acele etmez. Çünkü zaman zayıf olanı zaten temizler. Bunu aslında fark etmişsindir. Peki bu krallar iyiler mi? Yani padişahlar var, bir de krallar. Kralların söyledikleri, ben padişahların iyi olduğunu biliyorum. Krallar gelmeden önce 3 kral vardı. Bu 3 kral azledildi. Azledilen kralların yerine yenileri geldi. Bu gelen yeniler iyi mi? Gelen yeniler Müslüman mı? Onların söylediklerine itibar edilir mi? İtibar edebilir miyiz? Onlar beni gördü mü? Benden haberdarlar mı? Yeni gelen krallar iyiler, evet. İyi olmak zorundalar. Onlar şu an kapalı bir kutu gibi. Bazı şeyleri hissettikleri kadarını söylemeye çalışıyorlar. Anladım. Peki, diğerlerinin söylediklerini anlatır mısın? Şehamir dedi ki, biz düzeni koruruz. Ama düzen dediğinde halkı kastetmedi. O tahtın devamını kastetti. Padişahlar kılıçla korkutmaz. Onlar atalar, gelenekler, sadakat der. İnsan geçmişi savunduğunu sanırken geleceğini teslim eder. Peki diğer krallar? Diğer krallar hakkında ne söyleyeceksin? Padişahlar o şekilde mi söyledi? Velzeber fazla konuşmadı. Ama en tehlikelisi de oydu. Çünkü bazıları konuşmaz. Sadece insanların konuşmamasını sağlar. Velzeber'in planı şuydu. Bırak herkes her şeyi bilsin. Ama kimse
Sesini çıkarmasın. Allahu Ekber. Nasıl konuşuyorlar abi? Poyraz var ya sanki yani bu da her şey bilinsin istemiyor, bilmiyorum. Yani çözümleme. Bunu çözümleme için çağırdık. Açıklama için çağırdık ama birini de bunu çözümlemesi için çağırmak lazım. Bunların hepsi bir şey konuşuyor Ömer abi. Şifreli acayip konuşuyor. Felsefik konuşuyor. Yani şifreli acayip konuşma da tamam ama şöyle konuşması biraz daha diğerlerinden açıklayıcı. Mesela krallardan, padişahlardan daha açıklayıcı İbn konuşuyor. Karuf'tan falan daha açık konuşuyor. Daha açık konuşuyor. Ama İbn Karuf dedi ha bilmeniz gerektiği kadarını diyor açık konuşacak. İbn Karuf başta söyledi onu. Ama İbn Karuf başta söyledi. Bunlar o şekilde yapmayacaktı. Başta söyledi şöyle dedi bilmeniz gerektiği kadarını bilmemiz gerektiği kadarını anlatacağını söyledi. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? İbn Karuf'a kızalım mı? Başka birini mi çağırsın? Başka birini mi göndersin yani? Bakar mısın? İnsanların şöyle bir şey var. Sanki planda şu var. Bakın sanki diyorum ama siz anlayın. Planda şu var. İnsanoğluna hükmedenler var. Kötü niyetlerle. Yani iblis nasıl ki Allah Zülcelal'a demiş. Yarattığım kulların damarından gireceğim. Bana vaat ettiğin güne kadar, zamana kadar, görevim bitene kadar. Damarlarından gireceğim. Onları kötülüğe, günaha sevk edeceğim. Onları her seferinde günaha sevk edeceğim ve günah işleteceğim. Allah Zülcelal ne diyor? Tövbe ettiklerinde onları affedeceğim. Tabi bu tövbe herkese nasip olmaz. Bir insan der nasip edecek, nasip edecek, nasip edecek. Nasip olmaz. O bir tane arkadaşım vardı hoca. Almanya'da bir tanıdığı var. Tanıdığına ikide işte diyormuş. Ne zaman namaza başlayacaksın? Ne zaman namaza başlayacaksın? Ya emekli olayım namaza başlayacağım diyor. Neyse emekli oluyor. Emekli olduktan sonra diyor ne zaman namaza başlayacaksın emekli de oldun. Diyor ki Türkiye'ye geleceğim, yerleşeceğim. Ondan sonra kafam rahat bir şekilde namazımı da kılarım. Artık kendi ülkemdeyim. Neyse öyle konuşuyor. Tabii Türkiye'ye çıkıyor, yolda geliyor ve kaza geçiriyor, vefat ediyor. Hoca ne kadar üzülüyor. Diyor ki bakın diyor. Türkiye'ye gelip yerleşecekti, namaza başlayacaktı. Ama ne oldu? Vefat etti. Allah rahmet eylesin. İşte bilemezsin. Ne zaman ne olacağını bilemezsin. Bugün kalktın namaza başladın kendin için. Allah Zülcelal kendi için istemiyor namaz kılmayı, ibadet etmeyi, iyilik etmeyi. Kendi için istemiyor. Allah Zülcelal haşa hiçbir şeye muhtaç değildir. O her şeyden münezzehtir. Biz kendimiz için yapıyor. Bir şeyi kendimiz için yapacağız. Bir şeyi kendimiz için yapacağız ve bunu bir şekilde alıştıracağız kendimize ya. Ruhumuza, bedenimize alıştıracağız. Ölüm var. Bu bir gerçek. Ölüm var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Hesap günü var. Bugün ne yaparsan sana kar. Müşrikler diyor ya sen diyor Hazreti Ali'ye soruyor. Sen diyor ya bu yaptıkların yoksa böyle bir şey yoksa diyor. Öldükten sonra ne olacak diyor. Diyor yoksa diyor ben diyor çektiğim eziyet bana kar kalır. Ama diyor ya varsa diyor sen ne yapacaksın diyor. Durup kalıyor cevap veremiyor. Ya varsa. Ya varsa hani sen inanmıyorsun ama ya varsa işte bunu bileceksin. Var olduğunu bileceksin. Var. Biz inanıyoruz. İnanç. İnanç her şeyi güzelleştirir. Kötü bir şey olsa, inancın içinde kötü bir şey olsa tamam diyeceğim ama bu gelen mesajların hepsi de genelde o şekilde. Padişah ve krallar mesajlar veriyor, bir şeyler konuşuyor. Bu konuşmaların geneline bakıyorsun. Yani acaba diyorsun bunların hepsi insanoğlu için mi? Yoksa başka bir şey için mi? İnsanoğlu için olan da var. O alemle ilgili olan şeyler de var. Poyraz. Şöyle bir çevir bakayım. Allah Allah. Niye görünmüyor? Gel bakalım. Gel bakalım. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şöyle yapacağız. Benim bir planım vardı. Duası. Koruma duasını koruyucu bir kolye yapacaktım. Bu gümüş bir kolye. Bunu işte isteyen alacaktı. Küçük bir
maliyet fiyatını artık maliyeti neyse gümüş de aldı başını gitti zaten. Yapacağımız zamanlar biraz daha uygundu. Burada o zaman Giresun'da yapacak pek kişiler bulamadım. Biraz yüksek çıktı. Gidip yaptırmak da nasip olmadı. Ondan sonra bir altyapı yapmamız gerekiyordu. İşte bir internet sitesi kurup bir oradan bir şekilde ulaştırmamız gerekirdi yani size. Bunu en kısa zamanda yapmayı düşünüyorum. Koruma kolyesi ama piyasaya bakıyorum internette o kadar şeyler var ki ben de o sınıfa girmek istemiyorum. Adam kolye bilmem neyin kolyesi şöyle böyle reklamlarını yapıyor. Sırf o sınıfa girmemek için hep ağırdan aldım. Dedim ki sonra diyecekler ki işi paraya döktü. Bakın işte o da bir şeyler yapıyor. İnternetten işte satıyor. Ben kendim zaten diyorum internetten dolaşan şeylere. Ya adam telefon numarasını koyuyor. İnternetten reklam veriyor. Bakım yapılır. Şu yapılır, bu yapılır. Fotoğraf. Sonra iletişime geçiyorlar. Bu kişi diyor ki, internetteki kişi bana fotoğrafını gönder. Ya bana mesaj yazmış internetten diyor Instagram'dan birine yazdım. Bir hoca varmış. Bu hoca güya bakıyormuş. Bakım hani sende bir şey var mı? Bakım yapıyormuş. Fotoğraf istemiş. Ondan sonra demiş sende bu var. Sende işte aşık var. Sende şu var, sende bu var. Bana işte 5.000 lira mı 10.000 lira para gönder. Ben önce bir bakacağım. Ondan sonra işte 20.000 gönder. Sana bir koruma yapacağım. Sonra bir 10.000 daha göster. Ailene bulaşmış. Onu temizleyeceğim. Sonra bana soruyor. Ben böyle bir şey yaptım. Resim gönderdim. Ömer abi hani ne yapmam lazım? Sen zaten yapmışsın yapacağını. Benim yapacağım bir şey kalmamış ki. O yüzden bakın fotoğraf kesinlikle göndermeyin. Fotoğraftan bakın fotoğraf falan kimseye göndermeyin. Fotoğraf göndermeyin. Ne fotoğraf niye gönderiyorsunuz ya? Ebcedi var bunun, doğum tarihi var, ana ismi, baba ismi var. Yani fotoğraf niye gönderiyorsunuz? Yok fotoğraftı, yok şuydu. Poyraz nerede bu? Versene bakayım hele. Bakalım. Ey davetli. Neredesin? Poyraz niye gelmiyorsun? Sanki Gelir Ömer abi ya. ama bu davetlerin Her Şöyle bak. davete başladığımızda bir yarım saat, bir saat bekliyoruz. evet bekliyoruz ama bu bilgin davetleri genelde böyle oluyor. Bilgin davetleri ya bir şeyi bekliyor ya ne bileyim ya da bir şeyin olmasın mı? Sanki orada ya. Şöyle bir, sen geride dur da gene de. Burada birim geldiği zaman soracağım. Ey davetli, burada biri var mı? Senin yanında senle gelen başka biri var mı acaba? Evet, benim engellediğim biri var. Buraya gelmek istiyor ama ben ona izin vermiyorum. Peki bize bir zararı var mı? Yani eğer gelirse, buraya gelirse bize bir zararı olacak mı? Ya da senin anlatmalarına bir zarar gelecek mi? Bunu söyler misin? Hayır, hiçbir zararı gelmez. Sadece sıkıntı verir. Evet, Velzeber'den bahsettin. O fazla konuşmadı. Ama en tehlikelisi oydu dedin. Çünkü bazıları konuşmaz dedin. Sadece insanların konuşmamasını sağlar dedin. Velzeber'in kötü bir niyeti mi var? Velzeber bizim bildiğimiz düzgün bir padişah değil mi? Velzeber'in planı bırak herkes her şeyi bilsin ama kimse sesini çıkarmasın dedin. Bu neden? Velzeber neden böyle bir şey düşündü ki? Bunu sen kendin söylüyorsun. Acaba Velzeber kötü biri mi? Velzeber'in söylediği sessizlik en sadık itaattır. Krallar aklı hedef aldı. Padişahlar kalbi. Sonra aynı anda sustular. Çünkü insan hem düşünmediğinde hem hissedemediğinde zaten yönetilmiş olur.
Düşünmediğinde ve hissetmediğinde. Doğru söylüyorsun. İnsanlar düşünmezse yönetebilirler. Yani insanların yönetilmemesi için düşünmeleri ve çalışması mı lazım? Kimse kendini cahil bırakmasın. Bu toplantı bitti sanıyorsunuz. Ama hayır. Bu konuşmalar halen sürüyor. Ve gerektiği zaman, gerektiği kadar anlatılacak. Krallar bir ara savaşa gireceklerdi. Bunu sen de hissettin ve gördün. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Eğer olsaydı senin onları yok edeceğini biliyorlardı. Allah Allah, krallar demek biliyormuş Poyraz. Benim onları yok edeceğimi. Şöyle biraz geri. Demek ki Velzeber insanlar düşünmediği an yönetilir. Bir insan hani diyor ya bunun da gözü açılmış diye bir kelime var. Bir insanın gözü kapalıyken düşünmediği zaman herkes yönetir. O oraya git, buraya gel, şuraya git, şunu yap, onu kaldır, bunu indir. Sonra diyor dur ya diyor ben diyor salak mıyım ya bu beni diyor kullanıyor. Yani bunu düşünmeye başladığı zaman artık yönetilmiyor o kişi. Anlattığı o Velzeber'in konuştukları şu an tam olarak hatırlamıyorum. Demek ki o şekilde bir şey söylüyor. O şekilde söylüyor. Şöyle bir şey var bakın. Bunların şeklinde insanlar var. Öyle bir şeyler anlatıyorlar ki damardan giriyorlar derler ya. Damardan girip damardan girme zaten onlardan olur. Damardan girer. Damardan girerler zaten şeytani yaratıkların yaptığıdır. Damardan girer, insanın nefsiyle oynar ve onu kandırır. Bazı kötü insanlar var, kötü fiilli kişiler var. Damardan girer ve kandırır bir şekilde. Onu dinden çıkarır, günaha sürükler, kötü şeyler yapmasına vesile olur ve nefsine yenilir, günah işler. Bunların demek istediği de o. Demek ki benim anlamadığım krallar, yeni kralların planı ne? Demek toplantı halen devam ediyormuş. Toplantı devam ediyor. Kalkıp gittiler. Şöyle demek istiyor. Toplantı her zaman için devam edecek. Değil mi Poyraz? Yani Ömer abi evet. Şöyle bir bak. Şöyle Poyraz baktığı zaman genelde ben mesela bakıyorum. Burada görmüyorum. Görsem hemen kameraya alırım. Ben hissettiğim zaman kameraya alıyorum. O yüzden gözüküyor. Ama baktığı zaman çıkmıyor. Çok nadir Ömer abi. Sen baktığın zaman gözükmüyor. Evet. Karartısını görüyorum. Evet. Şöyle bir şu tarafa bak. Biri var. Bak ne diyor? Biri var. Ben onu engelliyorum. Sadece sıkıntı veriyor. Ben anladım ama biri geldiği zaman hep hissediyorum. Yani birinin geldiğini hissediyorum. Şurada duruyor. Şurada bu tarafa gelmiyor. Gelenin de bir koruması var. Bir şekilde onu uzaklaştırıyor. Eğer gelse bakar mısın diyor ki krallar diyor bir ara savaşacaktı birbirleri. Demek ki padişahlara saldıracaklardı. O sıra benim onları yok edeceğimi diyor anladılar. Kılıç bendeydi. Kılıçta da demek ki bir hikmet vardı. He. Acaba bu kılıç ustası bu mu? Kılıçları o mu yaptı? Sonuçta onun dükkanının önündeydi. Değil mi? Belki de görevliydi Ömer abi o. Görevli miydi? Görevli olabilir. İbn Karuf'a neyi soracağım biliyor musun? İbn Karuf'a Anunnakilerin olduğu yere hani bir davetli geldi ya. Evet. Onlar dedi o delikli dağın içindeler. Bir dağlar vardı ya ben Senin boyutta gittin daha. boyutta halıya bindim bir de boyutta delikli dağlar vardı. Şöyle delik delik. Başka bir gezegene gittin Ömer abi. Başka bir gezegende. Onlar orada şu an. Onlar orada. Anunnakiler evet. Bir de şöyle bir şey var. Bazıları diyor ya bu olamaz diyor. Biz diyor Kur'an-ı Kerim'de olsa her şeyi yazar. Allah Zülcelal bizim bildiğimiz kadarını bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor da 18 bin alem demiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de 18 bin alem açık açık anlatılmamış ki insanoğlu sen busun. Yani biz buyuz.
Rabbimiz bize neyi bildirmişse biz onu bilmek zorundayız. Onun dışındakini bilemeyiz zaten. Bize bildirmemişse bilemeyiz. Ama vardır. Vardır, başka bir alem vardır. Diyoruz ki başka bir alem var. Başka bir de yaratıklar var. Şunlar var. Diyor öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim'de yazardı. Kur'an-ı Kerim'de zaten ya şöyle alemler 18 bin alem olduğunu biliyoruz. 18 bin alem. Hepsini bilemeyiz ki neler neler olduğunu. Dünyaya kimlerin gelip gittiğini bilmiyoruz. Değil mi? Diyoruz işte bunlar replikanlar, yok bunlar kimler, yok bunlar şunlar. Bu şekilde söylüyoruz ama. Geliyorlar mı? Dünyaya geliyorlar. Bir şekilde geliyorlar. Birilerini engelliyorlar mı? Birilerini etkiliyorlar mı? Etkiliyorlar. Bunlar var. Boyutlarda, o boyutta öyle şeyler var ki bir boyuta girdiğiniz zaman anlıyorsunuz her şeyin farklı bir şey olduğunu. O boyuta giren çok farklı şeyler görüyor, çok farklı şeyler hissediyor. Boyut çok önemli bir mesele. Size şunu söyleyeyim. Bakın bir çalışma üzerindeyim. Kamerada boyutu görüntüleme. Kamera ile boyutu çok küçük bir görüntü var. Küçük bir görüntü var. Bu görüntüyü sizinle paylaşacağım. Çok yakında. En kısa zamanda sizinle paylaşacağım. Boyuttan bir görüntü size göstereceğim. Nasıl Ömer abi? Ben de görmedim. Sen görmedin, yok. Bu çok gizli. Şu an çalışıyorum üzerinde. Ve bir görüntü elde ettim. Bir görüntü elde ettim. O görüntüyle boyutta bir şeyler göreceksiniz. Apaçık her şey belli mi yoksa belli belirsiz? Ya şöyle çözümlenebiliyor. Yani anlaşılabiliyor boyut oldu. Boyut olduğu belli. Onu geliştireceğim. Onu her seferinde değişik değişik şeyler kullanarak, mesela nasıl anlatayım? Anlatırsam projem anlaşılır. Çok basit bir kamerayla bile boyutu, yani basit kamera dediğim de normal bir kamera yani. Boyutu çekeceğim. Basit bir kamera, normal bir kamera. Normal kamera göstermiyor. Ama etkileniyor. Bir şekilde etkileniyor. Ama bir yöntemim var. O yöntemle benim diğer lensli kameram var ya, bundan önceki kameram. Onda bir denemeler yaptım. Boyutta bir ekranda bir şeyler gördük. Ekranda. Değişik böyle bir tül gibi bir şeyler gördük. Bunu en kısa zamanda size göstereceğim. Ha belki de şöyle olur Poyraz. Biz boyutta gezerken kendimizi çekeceğiz. Zaten o kamerayı ne yapacağım? Kendime sabitleyeceğim ya da kafama takacağım. Tepe kamerası. Şuraya takarım. Takarım. Göğsüme takarım. Şuraya takarım. Kamera burada. Biz boyuta gireriz. Boyutta her şeyi çeker. Ve sonra neler çektiğini görürüz. Öyle daha güzel olur Ömer abi. Daha iyi olur. Tabii daha iyi olur. Hem daha açıklayıcı olur. Hem herkes videonun içindeymiş gibi olur. Burada gezdiğimiz gibi boyutta gezeriz. Tabii izleyen de boyuttaymış gibi hisser. Burada düşünsene. Bir de şu var. Mesela ben boyutta video çekeceğim. Boyuttan bir görüntü göstereceğim. Gene bir kulp takan olacak. Bu dünyada herkes şunu yapıyor bakın. Herkesin derdi şu. Tüm millet, yani bütün yaşayanlar, yani bütün yaşayanlar diyorum, kendi milletimiz için söylüyorum. Bütün öfkesini bu sosyal medyada, yani YouTube'da ya da başka bir yerde birileri bir şey yapmış ya, bütün öfkesini oraya kusuyor. Hemen kötülüyor, hemen karalıyor, hemen bir laf söylüyor, hemen bir şey söylüyor. Ya niye, neden, sebep ne? Adam güzel bir şey yapıyor. Adam Kur'an okuyor, arkadan hemen laflar söylemişsin. Adam şunu yapıyor, hemen bir şeyler yazıyorlar. Ya yemek yapıyor adam, onun bir şeyler yazıyorsunuz altına. Yani yazıyorsunuz, sizi kastetmiyorum, yazanları söylüyorum. Yani ne olursa olsun illa oraya kötü bir şeyler yazmaya girenler var. Ya hiç mi terbiyen yok, hiç mi? Ne kadar bencilsin ya. Sen kendin yapsan, sana yapsalar böyle bir şey. Kendi yapamadığı için, aile içinde sıkıntıları olduğu için hemen giriyor oraya bir şeyler yazıyor. Aile içinde eziliyor. Güzel bir şey gördüğü zaman hemen altına bir kötü bir şeyler yazıyor. Yazan yazsın, benim umurumda değil. Ben boyuttaki görüntüyü size göstereceğim. Göstereceğim ama net bir şekilde olduğu zaman, o zaman daha iyi olacak. Tam net bir şekilde yapayım. O zaman kimse onu inkar da edemeyecek. Diyecek ki yok böyle bir şey olamaz. Olamazsa ispatla kardeş. İspatla. Bana demiyorlar mı? Bu davetler diyorlar olamaz böyle bir şey. O zaman ispatla kardeşim. Ispatla. Ben Hakan büyük büyük programlarla işte 150 bin, 200 bin, 300 bin TL'lik programlar var. Bunlarla inceleniyor. Ispatla kardeşim. Ay. Yok mu nerede? Buradan bakalım.
Buradan bakalım, evet. Ben bakayım. Bakalım nerede? Ey davetli. Çözümlemen muhteşem. Biz seni de birinin çözümlemesi için birini çağırmamız lazım. Şöyle. Davetli, sen burada mısın? Şöyle bekleyelim. Poyraz, karşıda bir şey hissediyor musun? Sanki Ömer abi. Değil Sanki burada çıkacak gibi. Evet, şöyle bekleyelim. Ağırlık basıyor, uykum Bence geliyor bekle. böyle. Ha, uyku geliyor değil mi? Evet. Şurada bir bekleyin bakalım hele. Pat diye çıkacak gibi değil mi? Geliyor. Ama o da etkileniyor her seferinde, ya illaki bir etkileme vardır onda da. Vay be. Şöyle bir arkaya bakalım. Ey davetli, burada mısın? Davetli, burada mısın? Şöyle. Poyraz, gel. Gel işte. Dur orada. Hah. Sana dediğim gibi birinin de seni anlatması lazım. Sen şimdi toplantı için çözümlemeye geldin, bize toplantıyı açıklamaya geldin. Bu açıklama yeterli oldu ama bunu daha yetersiz görenler var. Daha açık konuşabilir misin? Bizimle biraz daha açık konuşabilir misin? Bizim boyutumuz, bizim alemimiz gizli bir alemdir. Bu alem eğer gizli olmasaydı her şey ortada olurdu. Ve bizim boyutumuza giren sensin. Gizli olan her şey gizli kalmak zorundadır. Bizim her şeyi açığa çıkarmamız aykırıdır. Bize ve yasalarımıza aykırıdır. İnsanoğlu kendi yerini bilecek. Biz de kendi yerimizi bileceğiz. Peki sana şunu söyleyeyim. Sen tamam açığa çıkacak falan diyor. Açığa çıkmasın. Her şeyi gizli tut. Sana tek bir şey soracağım. Bu davetler, bu toplantıdaki konuşulanlar, bunlar insanoğlu için miydi? Yoksa sizin kendi aleminiz için mi? Bak, ben bunun cevabını biliyorum. Cevabını biliyorum ama senden duymak istiyorum. İbn Karuf'un bize bilinmesi gerektiği kadarını söyleyeceğini söyledi. Sadece onu söyler misin? Toplantı her iki alem için yapıldı. Hem insanoğluna bir mesaj hem de bizim alemimiz için yapıldı. Bunu biliyorsun, evet. Dostlarına açıklaman gerekenler var. Biz de bunu biliyoruz. İbn Karuf sırf onun için benim gelmemi söyledi. Ve dostlarına selamını gönderdi. Birçok şey ne yazık ki gizli kalmalı. Bunu biliyorsun. Eğer bilmeseydin zaten beni de çağırmazdın. Evet. Fazla sizi yormak istemiyorum. Fazla sizin gizli olan şeylerinizi açığa çıkarmak istemiyorum. Ama söylenecek ne varsa her şeyi söyle. Sadece bunu istiyorum. Toplantıdan sonra neler oldu? Halen devam eden toplantı ne için devam ediyor? Benim bilmediğim bir şey var mı? Şu an senin bilmediğin hiçbir şey yok. Eğer olursa İbn Karuf bunu sana bildirir. İbn Karuf bunu bana bildirir.
Ana Poyraz'a baksana. İbn Karf bildirir ama biraz acaba fazla mı zorluyor? Konuşması için ya da sır vermesi için, açık vermesi için Zorlamaya gerek yok bence. Biraz fazla zorluyoruz gibi. zorlamaya gerek yok. Zaten benim bazı arkadaşlarım var. Öyle bir yorum yazıyor. Yazdığı yorumlar nokta atışı yerini buluyor. Yazdığı yorumu okuyorum, bir bakıyorum diyorum tamam. İşi çözmüş. Böyle dediğim arkadaşlarım var. Yorumlarını yazar, düşüncelerini yazar. Bazı arkadaşlarımız da biz bundan hiçbir şey anlamadık. Gene işte şifreli konuştular. Şifreli konuşmadılar aslında. Net konuşuyorlar. Net konuşuyorlar ama çok önemli olan şeyleri bir şekilde gizli tutuyorlar. Bunlar da zaten ya gizli gizli. Gizli ne demek? Zaten bunlar gizli. Bunlar zaten gizli, kapalı. Görünmeyen. Görmek için ne lazım? Perdeyi aralamak lazım. Perde aralandığında ne oluyor? Gözüküyor. Yani bir şekilde gözüküyorlar. Evet. Herkes diyor acaba ne olacak? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Kötü bir şey mi olacak? Bunlar niye böyle yapıyor? Zaten insan o şu ana kadar bunları bilmeden yaşıyordu. Şu an bile yarın ne olacağını bilmiyoruz değil mi? Birileri bir yerde planlar yapıyor. Yarın bir bakıyorsun bir şey oldu. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bir yerde bir şeyler oldu. Bir bakıyorsun yarın bir şeyler oldu. Haberleri bir açıyorsun o bir yerde bir şey olmuş. Ama böyle toplantı olduğu zaman, anlatıldığı zaman fena mı? Bir şeyler oluyor. Bunlar hep oluyor. Eğer psikolojiniz bozulacaksa mesela izlemeyin, dinlemeyin. Haberleri de açmayın. Ama bir şeyler oluyor hep. Hep bir şeyler oluyor. Yani bu yeni şeyler değil. Bu devamlı olan şeyler. Biz mesela 10 sene önce ya da 20 yıl önce böyle toplantı videoları olsaydı o zaman da farklı şeyler olacaktı. O zaman da işte mesela Irak meselesi, Afganistan meselesi, Filistin meselesi bunların hepsi bir şekilde söylenecekti. Bir şekilde mesajlar verilecekti. Bir şey yarayacak mıydı? Tabii ki yarayacaktı. Tedbir alınacaklar, alınırdı. Yani illa ki. Poyraz. Şöyle bir gel. Gel bir. Yani davetli gelip gidiyor. Bak ben bunu anladım. Davetli burada görüldü. Dönünce gitti. Demek ki şöyle sanki hani pil tam daha dolmadı. Şarj ediyor şu an kendini. Şarj ettikten sonra geliyor. Bu zaten öyle. O yüzden kayboluyor. Gidip şarj oluyor. Bakın bunların görünmeleri yeni gelen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Eski arkadaşlarımız bilir. Bunların görünmeleri moleküllerin birbirine sürtmesiyle. Bunlar o moleküller kendi yapıyor enerjiyi. Bunlar birbirine sürtünmeyle bir bakıyorsun göründüler. Yani bir enerji harcıyor onun görünmesi. O görüntüyü oluşturmak için bir enerji harcıyor. O enerjide bir bakıyorsun görünme oldu. Bu da neyle oluyor işte? Bunların davetleriyle oluyor. Davetlerle oluyor, davetler. Bu davetler var. Bu davetlerde bir de şöyle bunlar kesinlikle görünmez diyenler var. O zaman gören arkadaşlar nasıl görüyor? Çünkü onlara bir şekilde daha kolay görünüyor. Mesela musallatlı kişiler nasıl görüyor? Onlara daha çabuk görülüyor. Çünkü çok fazla enerji harcamalarına gerek yok. Bunların korunmaları Ayetel Kürsi okuyun. Bismillahirrahmanirrahim duasını okuyun. Bismillahirrahmanirrahim la yedru masmin şeyin fil ardı ve lefis semayı bak ve samil alim. Bitti. Korunmadasın. Rabbim Zülcelal seni koruyor. Bismillah desen gene korur. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaparsan yap. Bismillah de. Ne yaparsan yap. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey davetli. Eğer buradaysan sana bir şey daha soracağım. Davetli. Gelecek sanki. Şu an burada. Şu an şu bölgede. Ama orada bir şey yok şu an. Gözükmüyor. Ama o bölgede. Kamerada gözüküyor mu? Hayır Ömer abi. Gözükmüyor. O an o bölge. Şu an bu bölgede. Belzeber. Daha acaba şeyler hakkında ne konuşacak? Gerçi krallar hakkında söyledi. Melkür hakkında bir şey söylemedi. Belzeber diyor konuşmuyor. En tehlikelisi de o. Ben en tehlikesini Melkür'ü zannediyordum. Belki de Belzeber düşünmeden hareket ediyor. Değil mi?
Neyse videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.